Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün benim doğum günüm ve daha önce de bir doğum günümde yaptığım bir açılımla gelmek istedim size. Bir sonraki doğum gününüze kadar sizi neler bekliyor? Bir önceki yani aslında şu anda içinde bulunduğunuz yaşınızla birlikte neyi geride bırakıyorsunuz? Yeni yaşınız size neler getirecek? Biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Bir önceki açılıma benziyor olacak yine aslında. 3 farklı destemiz var. Eğer böyle doğum gününüzü daha yeni geçirdiyseniz üzülmeyin. Çünkü illaki bir gün önce, 2 gün önce, bir hafta önce doğum günü geçenler olacaktır. Onlar bunu yakın bir süreç olduğu için zaten şu anki yaşları gibi alabilirler. Ama burada yeni doğum gününüze artık hani çok fazla varsa en azından bir 8-9 ay kadar siz bunu yeni gelecek yaşınız için düşünebilirsiniz. Yani bir sonraki sene için. Ama dediğim gibi yani 2-3 ay önce geçtiyse de yeni doğum gününüz şu an hani bunu yeni yaşınız gibi alabilirsiniz. Benim gibi başka 7 Temmuz'da doğanlar da varsa onların da şimdiden doğum günü kutlu olsun. 3 farklı destemiz olacak arkadaşlar. Desteleri önceden hazırladım videonun da kolay akması adına. Ve 3 tane kart seçtim seçebilmeniz için. Bunlar da yine aslında karıştırarak aldığım mesajlar. Bu aklınızda olsun. Birinci destemiz 11 numaralı. Burada görmüş olduğunuz kartımız olacak. İkinci destemiz 21 numaralı. Burada görmüş olduğunuz kartımız olacak. Üçüncü destemizde 8 numaralı. Burada görmüş olduğunuz kartımız olacak. Gözlerinizi kapatın. Yeni yaşınızı düşünün. Yeni yaşınızda olmak istediğiniz kişiyi düşünün. Şöyle biraz zihninizde berraklaşsın, olur mu? Hemen böyle seçim yapmayın lütfen. Ya da ben işte hep 2'yi seçiyorum deyip 2'yi seçmeyin. Biraz gözlerinizi kapatın. Zihninizi boşaltın. Derin nefesler alıp verin. Ve dediğim gibi yeni yaşınızı düşünerek gözlerinizi açın ve sizi çağıran desteği seçin lütfen. Birden fazla deste çağırıyorsa ya seçebilirsiniz ama bence desteler arasında farklılıklar var. Bu da aklınızda olsun. Çünkü ben hazırlarken ister istemez biraz gördüm kartları. Şimdi ben videoyu durdurup birinci desteğiyle açılıma başlıyorum. Merhabalar, birinci destemizi seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle yeni yaşınızla birlikte bir önceki yaşınızdan neyi geride bırakıyorsunuz? Bununla başlayacağız. Değnek yedilisi, Azize, değnek altılısı, yeni yaşınızın teması nedir dediğimizde, yani sembolü nedir, teması nedir dediğimizde Blossoming ve Tılsım Şövalyesi. Biraz şöyle çekelim görüntüyü, genişlesin. Yeni yaşınızda alacağınız, öğreneceğiniz ders, kendinizin en iyi versiyonu nasıl olabilirsiniz? Ve diğer başka mesajlarımıza da birazdan geleceğiz. Onları da şu şekilde koyuyorum. Ve ilk kısmına başlamak istiyorum açılıma. Şimdi öncelikle seçtiğiniz kart 11 numaralı Güneş kartı. Gökyüzüne kendi güneşini tekrar resmet diyor aslında. Gökyüzüne tekrar burada güneşini boyayan birisi var. Ve neyi geride bırakarak yeni yaşınıza gireceksiniz dediğimizde, yani bir önceki seneden aslında içinizde çözemediğiniz bir konuyu artık aştığınız anlaşılıyor. Çünkü değnek yedilisi Azize ve asa altılısı, yani değnek altılısı. Belki kendinizi göstermekten çekiniyordunuz. Özellikle de ben burada özgüvenle ilgili konular olduğunu düşünüyorum. Gerçek benliğinizi göstermek, gerçek kişiliğinizi göstermek. Sanki çok uzun süre bunu saklamışsınız. Ve artık bunu geride bırakıp ya tamam ben kimsem bunu göstereceğim ve parlamaktan, ışığımı göstermekten korkmayacağım. Artık çekinmeyeceğim diyormuşsunuz gibi görünüyor. Burada insanlarla çok fazla çatışmış olabilirsiniz. Belki aslında kendinizi ispat edene kadar ve belki zaten bu kadar kendinizi gizlemenizin sebebi daha öncesinde insanlarla düştüğünüz o çatışmalar olmuş olabilir. Belki geçmişte sesinizi çok fazla çıkardınız, çok fazla konuşmak istediniz ama kimse sizi dinlemedi. Siz de belki en nihayetinde özgüveninizi kaybedip geriye düşmüştünüz ve tamam
Artık ben de kendimi gizliyorum demiştiniz. Ama artık anlıyoruz ki yeni yaşınızla birlikte tekrar ya hayır bir dakika ne oluyor, nereye bırakıyorum ben kendi özgüvenimi, kendi benliğimi, kime bırakıyorum, kime teslim ediyorum deyip tekrar buna sahip çıkmaya başlayacakmışsınız gibi görünüyor. Şimdi değnek altılısı bizim için Aslan burcunu gösteriyor aslında. Hatta değnek yedilisi de aynı şekilde. Ve aslan teması dediğimizde bir öne çıkmak, ön plana çıkmak, hani özgüvenimizi toparlamak, kendimizle gurur duymak, bunun gibi konuları görürüz. Bu burcunuz aslan demek değil bu arada. Ben sadece burada temadan bahsediyorum. Yani herhangi bir burca değinmeyeceğim spesifik anlamda. Ve burada şöyle yapalım. Aslanın yönetici gezegeni Güneş'i görüyoruz. Tekrar ne yapıyoruz? O karanlık gökyüzüne, Azize ile belki gömüldüğümüz karanlıklara tekrar artık biz Güneş'i geri çiziyoruz. Yani diyoruz ki ya bir dakika, benim kendimi yeterince bastırdığım yetti, ben artık tekrar gün yüzüne çıkacağım. Ya da burada mesela bir konu için çok uğraş vermiş olabilirsiniz geçmiş süreçte. Çok didinmiş olabilirsiniz. Her şeyi yapabileceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Hani ben bırakmazsam, ben sabredersem bu konu bir şekilde düzelir diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama belli ki siz mücadele verin ya da vermeyin, artık bazı konularda çok fazla kendinizi o hırpalama şeyinden çıkmanız gerekiyormuş gibi görünüyor. Yeni yaşınızın teması dediğimizde, neyle daha çok sembolize edileceksiniz dediğimizde para şövalyesi, yani tılsım şövalyesi ve blossoming, yani çiçek açma kartını görüyoruz. Kartın numarası 33 bu arada. Belki aranızda hani 33 yaşına girecek olanlar vardır, bilmiyorum, ama burada tılsım şövalyesi kendi hayatlarımızda aslında başlattığımız yeni somut bir oluşumdan bahseder. Bir yeteneği öğrenmek olabilir, bir dili öğrenmek, yeni bir yerde yaşamak, yeni bir işe girmek. Hayatımızda somut başlangıç dediğimizde aklınıza ne geliyorsa. İlişki başlangıçları görebilir miyiz? Ya böyle flört gibi çok havada kalan ilişkiler değil ama ciddi ilişkiler, ciddi adımı olan ilişkiler görebiliriz. Diyelim ki bir sevgililik süreciniz var. O ilişkinin ciddiye gitmesi, nişan, evlilik, bunları görebiliriz. Ya da kendi başınıza bir eve çıktığınızı görebiliriz. Veya bir mesleği, bir kariyeri öğrenmeye çalıştığınızı görebiliriz açıkçası. Bundan bahsediyorken şuradaki kartlarımı açmak istiyorum. Çünkü şuradaki 3 minik kartımız yeni yaşınızla birlikte hayatınıza katabileceğiniz hobiler, edinimler, efendime söyleyeyim hani ilgi duyabileceğiniz konulardan bahsediyor. 3 tane seçtim. Hepsi olmak zorunda değil. Bunlardan biri ya da hepsi gerçekten olabilir. Birincisi yaratıcılık. Belki daha üretken, daha yaratıcı bir sürece girebilirsiniz. Hani olur ya, insan bazen der ki şunu yapacağım, şunu yapacağım kafamda. Belki hani Azize ile gerçekten uzun zamandır yapmayı mesela planladığınız bir şey var. Ama bir türlü yapacak enerjiyi bulamıyorsunuz. Bir türlü o yaratıcı enerjiye diyelim ki giremiyorsunuz. Artık bu süreçle birlikte daha üretken, gerçekten artık kafanıza koyduğunuz şeyleri tılsım şövalyesiyle de tık 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 yapmaya başladığınız, adeta buradaki gibi belki çiçek açtığınız, insanlara kendi o potansiyelinizi gösterdiğiniz bir süreç görebiliriz. Belki kendi online işinizi kuruyorsunuz. İşte takı yapıp satacaksınız. Belki sanatla ilgileneceksiniz. Burada keman çalan bir kızımız var. Belki bir dili öğreneceksiniz. Üretkenlik, yaratıcılık, kendimize adamak dediğimizde ne geliyorsa aklınıza bu olabilir. Diğer kartımız bu biraz şey, gezip görmek diyebiliriz buna. Bir yeri gezdim, gördüm, işte antik bir kente gittim ya da işte doğal güzellikleri olan bir yere gittim, fotoğraflar çektim ya da işte orada zaman geçirdim. Ama bir şekilde gezip görmek, hayatın içerisinde hani o dünya nimetlerinden de faydalanmak. Sanki şey gibi, hem evet siz çiçek açıyorsunuz ama hem de hayatın bir şekilde size çiçek açtığını, yani hayatın kendini size gösterdiğini ve sizin hayattan daha fazla zevk aldığınızı, daha fazla keyif aldığınızı görebiliriz. Son kartımız da nasıl çevirelim bunu? Bir şekilde hizmet etmek, insanlara hizmet etmek. Belki başkalarına hizmet ettiğiniz, hizmet etmekten, yardım etmekten keyif aldığınız bir şey görebiliriz. Veyahut da hizmet sektöründe belki çalışacak olanlar olabilir aranızda. Hizmet sektöründe çalışmak ya da dediğim gibi doğrudan insanlara böyle yardım ettiğiniz, bazı şeyler götürdüğünüz bir süreç görebiliriz. Zaten para şövalyesinin burcu da Başak'tır. Başak 6. ev. Başaklara böyle zodyakın hizmetkarları derler. Hani biraz böyle dediğim gibi belki başkalarına hizmet ettiğiniz, belki burada hayvanlarla ilgilendiğiniz, işte bitkilerle ilgilendiğiniz, bir şekilde doğayı da hani onurlandırdığınız konular görebilirmişiz gibi görünüyor. Nedense çok hızlı konuşuyorum bu destede. Niye böyle oldu? Siz mi hızlı konuşuyorsunuz acaba? Şimdi gelelim diğer konumuza. Yeni yaşınızla birlikte
alacağınız ders, öğreneceğiniz ders. Denge kartı ve inek ruhu geliyor. İnek ruhunu ben size kitapçığından da detaylı okumak istiyorum. Bu iki kartı da kitapçıktan detaylı okuyacağım. Çünkü ne kadar ben üstünkörü bir şey anlatsam da daha detaylı bir mesaj var hepsinin içerisinde. Şimdi denge kartıyla, denge 14 numaralı, 13 numaralı ölüm kartından sonra gelir tarotta. Haliyle biz bir döngünün arkasından, biten bir durumun arkasından yeni bir duruma adapte olmaya başlarız. Bir adaptasyon, iyileşme, kendimizi bulma, sabır göstermeyi öğrenmek, ama hani sabır göstermeyi şöyle zannetmeyin, işte tahammül ediyorum. Hayır, bu tahammül etmek, sabretmek değildir. İnsanın gerçekten hayatla birlikte akması, hayatla birlikte artık uyum bulması, ki aslında denge kartının İsmi orijinalde temperance'dır. Yani ölçülü olma hali, ölçülülük. Belki de hayatınızda artık ölçülü olmayı adapte edecek olabilirsiniz. Eğer özellikle de çok böyle uçlarda yaşayan bir insandaysanız daha ölçülü olabilirsiniz. Ölçülü olmak her dinde ve öğretide çok önemli bir erdem. Hani vardır ya, çok böyle aşırı doymadan, tıka basa doymadan mesela yemekten kalkmak. Biraz böyle midemizi boş bırakmak. Ya da efendime söyleyeyim, çok hani ne sevgide ne öfkede aşırıya kaçmamak. En büyük erdemlerden biri gerçekten hep ölçülülüktür. Bu konuyu özellikle araştırabilirsiniz. Hani felsefede ölçü mesela ne demek? Çünkü bu sene alacağınız, öğreneceğiniz konulardan biri bu. Kartın burcu yay. Çok uygun zaten felsefe temasına. 9. ev konuları, yay konuları. Yine aslında belki dinleri, felsefeleri, öğretileri, yeni kültürleri, yeni ülkeleri keşfettiğiniz bir süreç olabilir. Buradan bunu da anlıyoruz. Şimdi şeyi okuyalım. Kartın numarası 15. 14, 15 diye gitmişiz. Şuradan okuyalım. Mucizelerin sonu yok. İneği biliyoruz değil mi? İnek dediğimizde aklımıza bereket geliyor haliyle. Çünkü etinden, sütünden, her türlü aslında hayvanın cisminden faydalanılıyor. Burada vegan da olabilirsiniz bu arada. Eğer böyle bir durum varsa hani bu sizi ofende etmesin lütfen. Sembolik anlamından bahsediyorum. Şimdi gelelim detaylı anlamına. Bugün hayatınızda güzel bir noktadasınız. Bütün ihtiyaçlarınız rahatça ve birçok şekilde karşılanıyor. Size destek olan olumlu ilişkiler, dünyaya katılımda bulunmak için yaptığınız iş. Dedik ya, bakın, dünyaya katılımda bulunacağınız bir şey yapıyorsunuz. Özellikle hani burada mesela aranızda atanma bekleyenler varsa belki, ya da artık yeni bir işe başlamak istiyorum, yeni hani yaşımda diyenler varsa, bunların belki iş bulacağı, işte atanacağı, bir işe gireceği özellikle de bir zaman dilimi görebiliriz sanki. Ve size ilham veren, ruhunuzu besleyen aktivitelerde dahil olmak üzere şu anda sahip olduğunuz her şeye odaklanarak bu gerçeği kucaklayın. İlham da alıyorsunuz çünkü ne dedik? Üreticiliğiniz, böyle üretkenliğiniz, yaratıcılığınız da artıyor dedik bu süreçte. İnek ruhu bu yüreğinizi rahatlattığını ve ruhunuzu beslediğini bildiğiniz seçimlere, edimlere ve davranışlara odaklanmak için mükemmel bir zaman olduğu için dikkatli olmanızı söylüyor. Şimdi geçmişte harekete geçirdiğiniz bütün projelerin ve taahhütlerin hayatınıza sevgi ve neşe getirecek ve uzun bir süre destek olacak değerli armağanlar vermeye başladığında göreceksiniz. Olumlu olun, refahınızı başkalarıyla paylaşın. Ne kadar çok paylaşırsanız hayatınızda o kadar çok şey tezahür edecektir. Onun için cömert olun. İnek ruhu size hayatınızda mucizelerin asla bitmeyeceğini vaat ediyor demiş. Alt kısım koruyucu mesaj, o kart ters geldiğinde okuduğumuz bir mesaj, o yüzden oraya girmiyorum. Özetle yeni yaşınızda belli ki hem bir bereket size geliyor, istediğiniz bir takım şeyler artık gerçekleşmeye başlıyor, ama hem de diğer taraftan ölçülü olmayı öğreniyorsunuz. Sanki bir şeyler aşırı olsa bile, fazla olsa bile, çünkü 15 bana tarotta şeytan kartını aklıma getiriyor ister istemez. Şeytan kartı aşırılıklar olduğu için sanki burada bir şeyler fazlasıyla gelse bile buna rağmen ölçülü olmayı, tevazulu olmayı bırakmayacakmışsınız gibi görünüyor. Buradaki mesajımızsa kendinizin en iyi versiyonu olmak için ne yapabilirsiniz aslında? Buna yönelik. Burada bilge, bağlılık ve kendine adama kartımız gelmiş. Bunu da kitapçıktan okuyacağım size ve yanında tılsım onlusunu, yani para onlusunu görüyoruz. Aslında yine şey anlamda çok uyumlu. Burada bilge sırtını böyle bir ağaca yaslamış, bir köklenme temamız var. Güven duyduğu bir yerde ve bilge adanmış bir insan. Çünkü kendini, hayatını bir yola vakfetmiş. Tılsım onlusunda biz ne görürüz? Sağlam bağları, güzel bir aileyi, güzel bir jenerasyonu görüyoruz. Anne, baba, çocuklar,
köpek, işte kedi burada arkada artık onların oluşturduğu bir ev. Hatta klasik tarotta aslında yaşlı bir dede figürünü de görürüz. Haliyle böyle kuşaklar arası adanmış bir durumdan bahseder. O yüzden belki de bu senenin, yani yeni yaşınızın daha doğrusu size kendinizin en iyisi olmanız noktasında öğreteceği yine en önemli şeylerden biri adanmışlığın belki karşılığını almak olabilir. Bir bakalım bilge kartımız ne söyleyecek bu konuda. Hı, 70. Sonuna kadar gidip geri dönmeye hazır olun. Bu olabileceğinizin en iyisi olmanızı sağlayacaktır. Zaten sorumuz da kendimin en iyi versiyonu nasıl olabilirim sorusuydu. Bu arada tılsım onlusuyla geldiği için güvenilir bağlar kurma, güvenilir ilişkiler kurma, aile ilişkilerinde güvenilir yollar izleme, İnsanlara sadakatle gitme. Demek ki bu yine aslında kendinizin en iyi versiyonu olmanız için gerekli olan bir durum. Bilge içimizdeki alimi temsil eder. Bu kart çıktığı zaman yaşıtlarınız için ferasetli ve büyük bir öğretmen olmaya hazırlandığınızı gösterir. Belki de işte bu kuşaklara, jenerasyonlara yol gösterecek olan kişi olmak. Burada illaki bu arada öğretmen olmanız gerekmiyor ama yol göstermek, arkadaş grubunun hani akıl alınan mesela insanı olmak ya da kendi yetenekli olduğunuz konularda belki gerçekten insanlara burada eğitim hizmeti vermek. Çünkü eğitim temelde bir hizmettir. Hizmet sektörünün bir parçasıdır. Bu olabilir ve burada belki gerçekten eğitimle, öğretimle ilgili bir işiniz olabilir. Devam ediyorum. Bu kart resimdeki gezgin yogi gibi not almanızı öneriyor. Kalıcı hale getirmek yine. Tılsım onlusunda kalıcılık temasını görüyoruz ya aileyle birlikte. Öğrendiğiniz şeyleri not ederek kalıcı hale getirmek ve burada bakın tavus kuşu. Görebiliyor musunuz? Tüyü var. Tavus kuşu yine aslında kendimizi ifade edebilmek. Boğaz çakra konularına bizi götürebilir. Kendimizle gurur duymak. Hani aşırılıkta kibre götürür ama burada size gururun gerektiğini anlıyoruz. Çünkü çok uzun süre zaten o özgüveni bastırmışsınız. O yüzden kendimizle gurur duymak, öğrendiklerimizle gurur duymak ve hani tavus kuşu nasıl böyle böbürlenerek açar tüylerini gösterir. Kendi renklerimize yani kendi benliğimize sahip çıkmak öneriliyor. Çok aslında güzel bir mesaj gerçekten. Ben deste seçmedim bu arada. Herhangi bir şekilde etkilememek için herhangi bir deste seçmedim açıkçası. O yüzden tamamen bağımsız konuşuyorum. Devam edelim. Not almanız öneriliyor. Çünkü bilginiz ve hayat deneyimleriniz ilişki kurduğunuz kişilere inanılmaz içgörüler kazandırabilir. Belki de işte kendi öğrendiklerinizi, kendi bu zamana kadar edindiğiniz şurada hani Azize ile birlikte çünkü bakın. Azize işte burada tarot bakıyor, burada rune taşları var, burada küresi var. Ama arkada bir sürü bir kitap bitirmiş bu kadın. Benim şu an çekim yaptığım odada böyle eşimle kitaplarımız dolu, yığınla. Hani konuşuyor ya da ben konuşuyorum ama evet arkada belli bir müktesebattan geliyoruz değil mi? Bunun gibi belki siz de büyük bir hazırlık sürecinden geçtiniz. Çok fazla okudunuz, çok fazla araştırdınız ve bu aldığınız artık eğitimi ya da ilhamı, sahip olduğunuz şeyi başkalarına göstermeniz, başkalarına ilham olmanız gerekiyor. Bunu anlıyoruz yine. Belki bu şekilde başkaları sizin hani o ışığınızdan faydalanacaktır. Bu kart aynı zamanda gözlemle ve kinme olduğunuzun ve içsel işleyişinizin çok daha farkında olmakla da ilgilidir. Çünkü bu farkındalık kararlarınızı daha netleştirebilir. Bağlılık güçlü bir enerjidir ki tılsım onlusunda bağlılık görüyoruz zaten. Belki hani bu sene evlenecek olanlar da olabilir bu yüzden. Hani evlilik, bağ kurmak, belki çocuk sahibi olmak konularını görebiliriz. Şu anda melekler ve atalar kendinize, gelişiminize ne kadar adadığınızı bilmek istiyor. Büyümek ve gelişmek için ihtiyacınız olan tek şey kendinizi hayatınızın bu yönüne adamanız. Sadece bir beden değil bir ruh da olduğunuzu anlamanızdır. Şimdi size bir olma enerjisi sunuluyor ki bir olma temasını görüyoruz zaten tılsım onlusunda.
Bu enerjinin size destek olup yol göstermesi için onunla bütünleşmeye zaman ayırmanız önemli. İlahi varlığın sizin için istediği budur. Bu dönemdeki deneyimlerinizi veya karşınıza çıkan öğretmenleri not edin. Çünkü bu deneyimleri bir gün siz de paylaşacaksınız. Bir gün siz de şu anda öğrendiklerinizi, belki yeni yaşınızla birlikte öğrendiğiniz şeyleri bir gün paylaşacaksınız. Şu an çok genç olabilirsiniz. Henüz belki o yaşınız gelmemiş olabilir. Henüz o mezuniyete sahip olmayabilirsiniz. Ama mesela özellikle de öğrenciyseniz ya da bir takım eğitimler alıyorsanız, demek ki şunu anlıyoruz. Bir gün geldiğinde Tılsım Şövalyesi buradaki belki de yapıyı kurmuş olacak. Kim bu? Bu kim? Bu çocuk değil mi? Tılsım Şövalyesi. Buranın bir parçası. Çok güzel oldu. Buradaki yapıyı kurmuş olacak. O yüzden bu dönemde detaylı bir şekilde öğrendiklerimizi işlemek demek ki önemli bir yer tutacak. Şimdi diğer kartlara geleceğim. Bunun için şöyle hemen şurayı bir toplamam gerekiyor. Şimdi aile ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, şöyle yapalım. Romantik ilişkileriniz, kariyer hayatınız, finans hayatınız ve seyahat durumlarınız için birer tane kart çektim bu açılımdaki dizilime göre. Şimdi aile hayatınızda belki daha fazla sorumluluk aldığınız ya da buradaki gibi bir değnek kraliçesiyle, yani önemli bir ailedeki önemli bir kadın figürle bağlarınızın belki geliştiği bir süreç görecek olabiliriz. Ancak ben şunu anlıyorum. Burada bir, nasıl desem, yönetme, çekip çevirme, idare etkisi olacak. Bu yüzden ailede yüksek ihtimalle bir şeyleri daha iyi organize ettiğiniz bir sürece girebilirsiniz. Bazen çok sorumluluk alır insan ama yetkisi olmaz. Merak etmeyin, değnek kraliçesi varken yetkiniz de olacaktır. Yani sizin söylediğiniz şeyleri aileniz de takip edecektir. Çekip çevirebilirsiniz gibi görünüyor. Arkadaşlık ilişkilerinize gelince kılıç onlusuyla dikkatli olmanızda fayda var. Hani bu bütün arkadaşlarınız böyle olacak demek değil ama belki arkadaşlığınızın biteceği kişiler görebiliriz. Ya da bir arkadaşınız verdiğiniz bir sırrı sızdırabilir, bir dedikodu duyabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen bir şey yaşanabilir. Çünkü burada bu kişiyi arkasından vurup uzaklaşan biri var. Zaten görüyorsunuz. Kılıç onlusu normalde de biraz negatif etkiler taşır. Zaten haliyle. O yüzden arkadaşlık ilişkilerinde dikkatli olmanız iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Dediğim gibi biten bazı arkadaşlıklar olabilir ama bu hepsi bitecek anlamına gelmiyor. Romantik ilişkilerde ise daha zeki, daha analitik, duygulardan ziyade mantık izleyerek gittiğiniz anlaşılıyor. Çünkü kılıç kraliçesini alıyoruz. Ve eğer burada artık mesela ikili ilişkilerden yorulan biriyseniz, çünkü aranızda sevgilisi olanlar olacak, ilişkisi olanlar, evli olanlar olacak. O yüzden bu herkes için geçerli değil ama bilhassa da artık beni ilişkiler yordu, yani sıtkım sıyrıldı diyenler için biraz belki yalnız zaman geçirmeleri adına iyi bir süreç olabilir. Hani bir yalnız kalayım, zihnimi toparlayayım diyenler bunu yapabilir. Ama ilişki içerisinde, evlilik içerisinde olanlarınsa duygusallıktan ziyade daha böyle ilişkide belki mantıklı davrandığı. Bu kötü bir şey değil bu arada. Duygular çünkü daha tehlikeli aslında. Öfke de bir duygu, hırs da bir duygu, kaygı, korku da bir duygu. Ama eğer biz mantıklı olursak her ilişkimizi çok daha iyi yönetebiliriz. Kolay yanıp sönmeyiz. O yüzden mantıklı olmak güzel bir şeydir. Demek ki ilişkilerinizi böyle kuruntulardan ya da işte bir takım böyle toz pembe duygulardan ziyade daha mantıklı yürüteceğiniz bir süreci de göreceğiz anlamına geliyor. Ay, çok hızlı konuştum bu destede. Niye böyle oldu? Ay, biraz su içmem lazım, bir saniye. Kariyer hayatınıza geldiğimizde hızlı gelişmeler var arkadaşlar Kılıç Şövalyesi'yle. Çok hızlı bir yerden bir yere belki gidip gelebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde belki iş bulabilir ya da iş değiştirebilirsiniz. Bir hız temasını görüyoruz. Finans hayatına geldiğimizde ise eylemlerden ziyade planlar var. Durumunuzu düşünebilirsiniz. Gelecek yatırımlar, planlar için bir takım girişimlerde belki bulunabilirsiniz ama bu daha çok planlama safhası. O yüzden hani parayla böyle aktif olarak harıl harıl bir şeyler yapmak, parayı çalıştırmak değil de belki şu bile olabilir. Ya bir gün param olursa ne yaparım acaba? Bunu düşünmek daha iyi olabilir ama daha ziyade dediğim gibi parayı aktif kullanmaktan ziyade parayla ne yapabilirim? Nasıl daha iyi değerlendirebilirim? Belki hani paranız varsa da nasıl daha iyi yatırım yapacağınızı araştıracağınız bir süreç
olabilir. Seyahatler konusuna geldiğimizde bunu taşınma gibi de düşünebilirsiniz. Eğer taşınma düşünenler varsa belki onlar için iyi bir işaret olabilir kalıcısı. Ama bunun haricinde ufkunuzu açacak, belki zihninize iyi gelecek, size vizyon kazandıracak, zihninize gerçekten böyle bir reset etkisi, belki temizleme etkisi getirecek yerlere gitme, belki önemli yerlerde eğitim alma, önemli yerlerde belki iş bulma, çünkü kariyerde de kılıç şövalyesi görüyoruz. Bunun gibi bir tema görebiliriz gibi görünüyor sevgili birinci deste. Aranızda doğum günü yakın olanlar varsa şimdiden kutlu olsun. Zamansız bir açılım. Ne zaman izlediyseniz o andan itibaren geçerli. Bu da aklınızda olsun. O yüzden şu an şimdiden herkesin doğum gününü kutlamış olayım. Kendinize iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. İkinci desteği seçen arkadaşlar. İlk destede evet burada bir taş yanı vardı ama biraz nedense görüntü karmaşık gibi oluyor gibi geldi. O yüzden onu kaldırdım. Şimdi öncelikle siz yeni yaşınızla birlikte neleri geride bırakıyorsunuz? Çok enteresan bir başlangıç bu kısım. Yeni yaşınızın teması nedir? Nasıl bir temayla geliyor? Yeni yaşınızda alacağınız, öğreneceğiniz ders nedir bu hayattan? Kendinizin en iyi versiyonu olmak için ne yapabilirsiniz? Bayağı vurucu bir deste. İkinci desteği ben çok beğendim aslında. Burada da alacağımız başka şeyler var. O şimdilik beklesin, tamam mı? Önemli ama güzel şeyler var yine. Ay, nereden başlasak? Şimdi burada hani clear quartz'umuz var ya, biraz onun gibi oldu aslında. Bir şeylerin temizlendiği, berraklandığı bir süreç var diyebilirim. Bir temizlenme etkisi var. Ama özellikle de yeni yaşınızla birlikte artık eski yaşınızdan şunu bırakıyorsunuz. Suçluluk duygusunu bırakıyorsunuz arkadaşlar. Çok net bir mesaj. Burada 21 sayısını görüyoruz. 21 tarotta dünya. Zaten burada bir mahkeme kartımız var. Kıyamet dediği mahkeme kartı, numarası 20. Şimdi 21'de bir tamamlanma görürüz. Bir kapanış görürüz. Burada da zaten ne demiş? Yonca kartı bu arada. Belki yonca önemli olabilir. Bazılarınız için ismi yonca olanlar olabilir belki de aranızda. Yoncalar yanıyor. Kızlar kurtarabildikleri kadar yoncaları kurtarmaya çalışıyorlar ama maalesef ki hepsini kurtaramıyorlar. Şimdi bu kızların suçu mu? O ormanı kim yaktı? Oradaki yoncaları kim yaktı? Arkada belki de işte bir orman vardı, bir ekin vardı. Kim yaktı bunları? Yakanın suçu değil de kurtaramayanın suçu mu? Özellikle de burada şimdi kılıç onlusu, kılıç dokuzusu ve tılsım yedilisiyle devam ediyor. Bakın, bu kızcağız da böyle sulamış bitkilere. Dertli dertli bakıyor. Burada da çok fazla sukulentimiz var. Dertli dertli bakıyor. Ya nasıl olacak, olacak mı acaba diye. Şöyle zannediyorum. Çok ortada emek verdiğiniz bir şey varmış aslında. Ve ama bir türlü belki de o emek verdiğiniz şey yeşermiyor. Ve belki de karşınızdaki muhataplar, bunlar aile, arkadaş, romantik bir partner, yani bir sevgili, sevilen biri, ex partner, artık her kimse, herkes olabilir. Bir işveren, bir patron, bir meslektaş. Ve sanki birileri sizi suçluyor. Diyor ki senin yüzünden olmadı. Siz de diyorsunuz ki hayır, ben elimden geleni yaptım aslında. Ama hayır diyorlar, senin yüzünden olmadı, suçlusu sensin. Ve siz bu suçluluk duygusuyla boğuşuyorsunuz. Ve belki bazısının hikayesi gerçekten daha doğmadan başlıyor. Belki bu gerçekten sizin doğumunuzdan bile önce bir şey. Şimdi bizim toplumumuzda çok şey yaygındır, işte annelerin özellikle bazen çocuğu suçlaması, çocuk için işte fedakarlık yapmasından dolayı, işte senin için fedakarlık yaptım. Hani bunu anneler tabii ki iyi bir şey gibi anlatır ama işin özünde o bir suçlama vardır. Çocuk der ki annem benim yüzümden mutsuz. Annem benim yüzümden istemediği bir evliliğin içinde. Annem benim yüzümden işte halamlara katlanıyor falan. Biliyorsunuz bizim toplumumuza yaygın hikayeler. Ya böyle bir şey bile olabilir ve belki siz bu duyguyla büyüyorsunuz ve diyorsunuz ki evet benim yüzümden, her şey benim yüzümden, ben olmasaydım böyle olmayacaktı. Fakat diyor ki bir dakika, hani o suçluluk duygunu bırak lütfen. Release your guilt. Çünkü artık kendinizi yeterince zaten yiyip bitirmişsiniz. Burada sürekli bir şey öğreniyorsunuz. Belki bir ilişki bitti mesela. Karşı taraf belki manipülatif bir insandı. Belki narsist bir insandı. Dedi ki ya sen her şeyi yapmadın. Senin yüzünden bitti. Ben senin yüzünden gittim.
Ben seni aldattım ama işte sen bana böyle böyle yaptın da ben seni aldattım dedi belki de. Ve siz diyorsunuz ki ya benim yüzümden mi? Nasıl benim yüzümden olabilir? Ben bu kadar emek verdim. Siz artık yeni yaşınızla birlikte bunu bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani yeter. Madem öyle olduğu gibi kalsın. Ve artık hani bu bekleme enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Kaldı ki şu kısımdan dolayı da bunu söylüyorum. Artık beklemiyorsunuz. Artık kendinizi suçlamıyorsunuz. Artık bence hani kimseyi de suçlamıyorsunuz belki de. Ve diyorsunuz ki yeter. Artık ben bir döngünün sonuna geldim. Görüyorum. Ben yeni bir yola gireceğim. Ben burada özellikle insan ilişkileri noktasında bir vurgu olduğunu düşünüyorum bu destede. Ve dediğim gibi bu sadece aklınıza aşk olarak gelmesin. Anne babayla kurulan ilişki, kardeşle, arkadaşla, bir akrabayla, bir işverenle, tamam mı? Herhangi bir insan olabilir. Sanki dediğim gibi siz bu kadar emek vermenize rağmen siz suçlanmışsınız ya da bir şekilde olaylar sizin üstünüzde kalmış ve siz beklemişsiniz yani gerçekten yoluna girsin. Ben elimden geleni yapayım diye. Ama diyor ki hayır yani artık sen bırak lütfen. Suçluluk duygunu bırak, korkunu, kaygını da bırak diyor. Suçluluk duygusunun haricinde Kılıç dokuzlusu bilhassa kaygıdan bahseder. Kaygı, depresyon, yani kaygı eşittir anksiyete zaten. Bunun gibi eğer kötü duygu durumlarınız varsa belki bunlar için de mesela tedavi görmeye başlayacağınız bir süreç gibi de düşünebiliriz. Böyle bir durum varsa zaten lütfen doktorlara başvurun. Peki yeni yaşınızın teması ne dediğimizde çok güzel çünkü kupa asıyla açıyoruz. Kupa asını böyle şey gibi düşünmeyin ilk etapta. Yani doğrudan bir aşk geliyor olmak zorunda değil. Ha gelebilir, attraction yani çekim kartımız var. Aşk da gelebilir. Ama ben şunu anlıyorum. Burada ihtiyacınız olan herhangi bir şeyi çekmek var. Kocaman bir süper ayımız var. Numarası 44. Belki önemli olabilir 44 sayısı ya da içinde toplarsak 8 rakamı ve kupa ası bizim için her şeyden önce manevi olarak bir doyum, bir tatminin artık başlangıcıdır. Bu haliyle evet gönlümüzü hoş edecek, doyuracak, bizi besleyecek, sevilip sayılacağımız bir ilişki olabilir mi? Olabilir. Ama bir insanla olan ilişkimizin iyileşmesi olabilir. Fakat şu değil, bir insanla olan ilişkimizin iyileşmesi, uzun süredir görmediğimiz bir arkadaşımızla kavuşmamız ya da aradığımız hani çare aradığımız belki gerçekten böyle mental bir durumumuzun iyileşmesi. Belki parayla mesela bir sorunumuz var. Bir türlü hayatımıza parayı çekemiyoruz. Belki bunun iyileşmesi. Ama ben burada dediğim gibi bir şeyle olan hukukunuzun yani ilişkinizin iyileşeceğini düşünüyorum. Bu dediğim gibi aileyle ilişki, kendinizle ilişki, belki kendinizi sevemiyordunuz. Çünkü insan kendini bu kadar suçlarken kendini sevemez açıkçası. Belki kendinizi artık sevmeyi öğreniyorsunuz. Kendinizi davet ediyorsunuz. Ya da şöyle yapalım. İstediğiniz bir başarı vardı ama bu gerçekten belki çok uzun yıllardır hayalini kurduğunuz, belki çocukluğunuzdan beri mesela istediğiniz bir meslek, buna başlamak, buna yapmak. Bu da olabilir elbette. Çünkü ne olursa olsun kupası bizim için gönlümüzü doyuracak, tatmin edecek bir başlangıcın simgesidir. O yüzden evet bir aşk başlangıcına dediğim gibi işaret edebilir ama ben burada neye ihtiyacınız varsa onu çekeceğinize inanıyorum. Böyle bir şeyle geliyor. Artık çünkü kötü duygulardan kurtularak geliyorsunuz. Peki ders ne? Alacağınız ders ne yeni yaşınızla birlikte? Antilop ruhu ve aslan adam. Yani o kadar şeye geliyor ki. Aslan adam bir bataklık gibidir. Neptünyen bir kart, balık burcu etkili bir kart. Bu sizin burcunuz anlamında değil. Sadece temadan konuşuyoruz burada. Gerçeği göremediğimizde, olaylara yanlış açılardan baktığımızda aslan adam modunu yaşarız. Sizin belli ki yeni yaşınızla birlikte çok fazla bakış açısı değiştirmeniz gerekecek. Perspektif değiştirmeniz gerekecek. Belki siz hep olaylara bu açıdan bakıyordunuz. Mesela buradan görüyordunuz. Tamam mı? Buradan görüyorsunuz ve şimdi siz şuraya kadar görüyorsunuz. Burada bakın bir sürü kitap var. Bunları diğer taraftan bakmadığınız için şu an göremiyorsunuz. Ya da şu açıdan bakmadığınız için burada mesela başka desteler var.
Bunları göremiyorsunuz. Tıpkı bunun gibi düşünebilirsiniz. Farklı açılardan bakacaksınız artık hayatınıza. Farklı açılardan bakacaksınız belki başkalarının da hayatlarına. O yüzden fazlaca belki şaşırdığınız, belki ben şu konuda ne kadar yanılmışım ya da şu insan hakkında ne kadar yanılmışım, hiç öyle bir insan değilmiş dediğiniz bir süreci görebiliriz. Ama bu hem olumlu olabilir hem olumsuz olabilir. Bu aklınızda olsun. Belki gerçekten iyi zannettiğiniz insanların kötü yüzlerini de görebilirsiniz. O yüzden bunu lütfen çift yönlü düşünün, olur mu? Yine tek yönlü düşünmeyin, tamam mı? Tek yönde asla düşünmüyoruz. Ve diğer kartımız antilop ruhu, hayat hızlanıyor demiş. Burada şimdi bu bir sonraki sorumuz ama tilki de hızlı bir hayvan. Tilki de çok hızlı adapte olabilmesiyle bildiğimiz bir hayvan. O yüzden birlikte gelmeleri çok anlamlı gerçekten. Şimdi antilopla başlayalım. Mesaj net aslında. Biraz değnek sekizlisi kartı gibi düşünebilirsiniz. Hayat hızlanıyor. Bir tempo geliyor ve artık her şey çok hızlı akacak. O yüzden bence eğer siz bir şeyler üstünde mesela çok uzun süre durup düşünen biriydiyseniz yeni yaşınızla birlikte mecburen hızlı düşüneceksiniz. Mecburen tilki gibi olacaksınız. Tilki çünkü hem çok sosyal bir hayvandır hem de yalnız başına da yaşar. Çok kolay kamufle olur. Çok kolay adaptasyon sağlar. Çok seviyorum ben tilkileri. Hatta bugün böyle tilkili bir broş görmüştüm. Şunu aldığımız yerde. Ama almadım. Niye almadım bilmiyorum. Almadım bir şekilde. Güzel olabilirmiş aslında burada. Evet. Neyden bahsediyordum? Tilki çok hızlı bir değişim, dönüşüm etkisinden bahseder. Ve dediğim gibi bence öyle ya da böyle eğer siz özellikle de bir şeyleri çok fazla bekleyen, çok olsun diye direten bir insandıysanız artık yeni yaşınızla şeyi öğreneceksiniz. Ben istediğim kadar geciktireyim. Özellikle burada mesela geciktirme huyu olanlar olabilir. Çok mesela bir şeyi geciktiren, öteleyen, ya işte bir ödev yapacak onu çok geciktiriyor. Evde bir işi halledecek mesela onu çok öteliyor. Böyle arkadaşlarımız olabilir aramızda. Ben de zaman zaman öyleyim. Yani yapacak bir şey yok. Olabiliyor. Ama hayat diyecek ya hadi kalk. Bekleyecek vaktimiz yok. Bekleyemeyiz. Kalk. İşe koyul. Siz de mecburen sanki sürekli ayağa kalkacaksınız. Sanki deseniz bile hani yok ya bugün evden çıkmayacağım ya oturacağım Harry Potter maratonu yapacağım hiç. İşlerimin peşinde koşacak bir halde değilim deseniz de hayat diyecek ki hayır kalk. Hadi bulaşıkların dağ gibi olmuş kalk onları yıka. Bak arkadaşlarım bekliyor git onlarla görüş. Bak daha ne zamandır şunu yapmadın hadi kargoya git falan. Ya böyle şeyler olabilir. Buradan da okuyayım mesajı. Aslında anlattığım gibi aşağı yukarı. Konuşamadım. Antilop ruhu hızla hayatınıza girdiği zaman size hayatınızda yarattıklarınıza ortak olarak kişisel gelişiminizin hızlandığı hatırlatılıyor. Ne dedik? Kişisel gelişim hızlanıyor zaten burada. Sizle ilgili hızlanan her şey. Tartışmasız bir şekilde harekete geçme zamanınızın geldiği söyleniyor. Zaten burada da ne yapıyordunuz? Bekliyordunuz. Bu bıraktığınız kısımda. Artık bekleyişi bıraktık. Harekete geçiyoruz. Niyetlerinizi belirleyin. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Niyetleri belirlemek de neden önemli? Çünkü çekeceksiniz onları. Evrende irade yasası var. Bu yüzden dua etmemiz önemli. Çünkü Allah bize bıraktığı kadarıyla irademize karışmıyor. Hani külli irade, cüz'i irade o konulara girmeyeceğim ama en azından kendi o cüz'i irademiz içerisinde bazı şeyleri talep etmeli, istemeliyiz, dua etmeliyiz. Kendimizden emin bir şekilde ve eğer niyetlerimi belirleyemezsem duamı edemem, isteğimde bulunamam. Tamam. Devam ediyorum. Yoğun bir enerji hissediyorsunuz. Demek ki o enerji zaten yavaş yavaş yükselecek. Hissedeceksiniz onu ama öfkeyle ya da hırsla karıştırmayın onu lütfen. Ve şimdi bundan faydalanmanın tam zamanı. Eğer meslek hayatınız veya maddi kazanımlarınız konusunda bir planınız varsa şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Eğer sorunuz bir ilişkiyle ilgili ise ilk adımı atın. Sadece harekete geçirdiğiniz niyetlerinizin son sürat hız kazandığını bilin. Tetikte olun, yolunuza devam edin. Antilop ruhu sizi hızlı hareket etmeye çağırdığı zaman her şey ilginçleşir demiş. Alt taraf koruyucu mesaj, kart ters gelseydi okuyacağımız bir mesaj, o yüzden okumuyorum. Ama aldınız. Bence mesajı aldınız. Peki kendinizin en iyi hali, en iyi versiyonu nasıl olursunuz? Kıyamet dediğimiz mahkeme kartı. Plüto etkili bir kart. Haliyle şöyle bir şey görüyoruz. Bizim artık hayatımızda yeri olmayan, bize zarar veren, bize tıkayan şeylerden kurtulma zamanı. Bunu şey gibi düşünün. Lavabo tıkanmış. Tamam mı? Lavabo açıcı döküyorsunuz. Bu onun gibi bir etki.
deniyorsun olmuyor. O su bazen taşıyor, böyle pis pis dökülüyor, saçılıyor ve iyi diyorsun, bu ne böyle? Ve geliyorsun nihayetinde bu suyu boşaltıyorsun, döküyorsun lavabo açıcıyı, suyunu da döküyorsun üstüne. Birden bir açılıyor. Oh, hayat ne kadar kolaymış aslında. İşte mahkeme böyle bir kart. Der ki hayatını tıkayan insanları, durumları, mekanları, uğraşları, alışkanlıkları bırak. Çünkü bunlar tıkanıklık yaratıyor. Ve tıkanmış lavabo nasıl kokar? Çok kötü kokar değil mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu kartımıza gelelim. Yine kitapçıktan okumak istiyorum size. Değişim dönemlerinde yeteneklerinize güvenin demiş. Açtım. Hemen açtım. Tetikte olun. Zira havada değişim kokusu var. Zaten mahkeme kartından daha büyük bir değişim işareti var mı? Var. Kule var. Ama mahkemede önemli bir değişim. Tilki ruhu şehir ortamına veya kuzey kutbunun dondurucu soğuğuna mükemmel uyum sağlayabilen en sevdiğim hayvan olan kızıl tilkinin özelliklerini taşır. Tilkiler avlanmanın nasıl bir şey olduğunu bilirler. Asırlardır tek istedikleri hayatta kalmakken değerli kürkleri için avlanmışlardır. Onun için tilki ruhu sıkıntılı durumların ve adil olmayan davranışların enerjisiyle baş etmenize yardım edebilir. En başta hatırlıyor musunuz ne görmüştük? Suçunuz olmayan, sizin aslında düşünmeniz, kaygılanmanız gerekmeyen bir konu hakkında sizin suçlandığınızı. Belki de gerçekten kürkünüz için, yani insanlar sizden bir şekilde faydalandıkları için kullandılar. Sonra dediler ki hayır, sen haksızsın. Belki de. Ve siz dediniz ki ya ben haksızlığa uğruyorum, artık yeter. Ayrıca şehir tilkileri kentlerde saklandığı ve işlerini karanlıkta gördükleri için bu kart araya karışarak uyum sağlama şifasını da sunar. Zaten yavaş yavaş araya karışıyoruz artık. Hayata tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde etrafınızdaki enerjiler değişiyor. Bu her zaman rahatlatıcı olmasa da bu değişimle baş etmek için ihtiyacınız olan bütün donanıma sahipsiniz. Size daha önce hiç bulunmadığınız yerlere ulaşma fırsatı sunuluyor ve bu sizi gerebilir. Çünkü bunlar aslında dualarınızın yanıtıdır. Zaten ne dedik? Bu yaşınızın teması çekeceğiniz şeyler, hayatınıza çekeceğiniz şeyler. O yüzden şunu anlıyorum. Bu yeni yaşınızda gerçekten bilinçle, gerçekten isteyerek ve inanarak ettiğiniz dualar kabul olacak demek ki. Yani tabii ki Allah bilir ama ya demek ki dualarınızın kabul olacağı önemli bir sürece giriyorsunuz. Avlanma veya tehdit edilme deneyimi artık arkanızda kaldı. Avlayanlar, tehdit edenler artık arkada kaldı. Bıraktık biz artık onları. Ve şimdi mağaranızdan çıkıp ihtişamınızı ve yeteneklerinizi ortaya koymaya davet ediliyorsunuz. Koyacaksınız ihtişamınızı burada. Olduğunuz gibi görünmenize yardım etmesi için tilki ruhunu çağırın. Bu değişim döneminde olabileceğinizin en iyisi olmak için yeteneklerinize güvenin demiş. Ve gelelim o yetenek konusuna hazır bahsetmişken. Şimdi 3 tane minik kart seçtim. Bunlar bu sene, yani yeni yaşınızda, hep bu sene diyorum ya. Yeni yaşınızda ilgilenebileceğiniz hobileriniz, ilgi çekici alanlar, tamam mı? Böyle pratik, hayatta karşılığı olan temalar. Şimdi bakalım, hepsi de olabilir hayatınızda, birkaçını da uygulayacak olabilirsiniz. Tatil yapmak gelmiş. Belki hani çok istiyorsunuz ama bir türlü tatile gidemiyorsunuz. Yeni yaşınızda tatil için bir imkan doğabilir. Yeter ki gönülden isteyin. Ve iki kart da ilginç. Biri kariyer hedefleri, biri de hayat hedefleri, genel hayat hedefleri. Ve ne diyor? Hedef koy. Kendine bir hedef koy. Hep ne demiştik? Cüz-i irademizin önemi. Koyacağımız hedefler ve bunların bize gelişi. O yüzden demek ki bu sene sizin hem kariyer anlamında hem de hayat anlamında hedefler koymanız için önemli bir süreç. Özellikle de daha genç arkadaşlar için daha fazla önemli olabilir bu konu tabii ki. Şimdi farklı bir kısma gireceğim. Şöyle hemen alıyorum. Burada da hayatınızın farklı alanları için birer kart seçtim. Aile. Burada fazladan kart seçmiş miydim? Açınca anlayacağım ama yok, seçmemişim. Tamam. Aile, arkadaşlar, romantik ilişkiler, kariyer, para, seyahat. Seyahat gelmiş, tamam. Seyahate gidiş var. Aile ilişkilerinde ya birilerini bağışladığınız ya da gerçekten artık özgüvenle kendi gücünüzü sahiplendiğiniz bir süreç diyebiliriz. Fakat öyle ya da böyle şöyle bir şey var.
gurur duyuyorsunuz kendinizle. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Kendinizle gurur duyabiliyorsunuz. Arkadaşlık ilişkilerinde biraz zorlayıcı olabilir. Size katılmayabilirler. Arkadaşlarınızın size destek olması gerekirken sizin karşınızda bir güç olduklarını, karşıt bir güç olduklarını görebilirsiniz. Ya da her ne kadar onlar aksini söylese de siz artık özgüvenle hayır benim istediğim şu ben bunun için mücadele edeceğim o kadar diyebilirsiniz. Ama biraz böyle arkadaşlık ilişkileri artık ters düştüğünüz bir duruma belki gelebilir. Ama herkesin olması şart değil tabii. Gönül ilişkilerinde şimdi ya gönül işleriyle, romantik ilişkilerle hayatınızın diğer alanlarını aynı anda idare edecek olabilirsiniz. Ya da bir ikilem burada söz konusu olabilir. Aynı anda belki iki farklı kişiden hoşlanmak ya da ya birine evet tamam seviyorum ama bilmiyorum emin değilim olur mu olmaz mı demek bunun gibi bir şey olabilir. Ama temelde şunu anlıyorum yoğunsunuz, meşgulsünüz. O yüzden şunu da anlayabiliriz. Belki gönül işlerini biraz böyle ustalıkla yönetmek zorunda kalacağınız bir süreç de olabilir. Kariyer konusunda terfi almak, level atlamak, ilerleme kaydetmek, işi ustasından mesela öğrenmek, kendinizi geliştirmek, kariyer alanınızla ilgili bir eğitim almak, bir staja girmek, eğer iş arıyorsanız iş bulmak bunlar için gayet güzel bir enerji tılsım üçlüsü. Para konularında daha akılcı, daha mantıklı bir ilerleyiş var. Eğer özellikle de böyle duygusal harcamalar yapıyorsanız, parantez açıyorum, kendinizi iyi hissetmek için mesela alışveriş yapmak ya da parayı çok böyle har vurup harman savurmak vesaire vesaire. Bunlar daha duygusal biçimler. Burada artık daha akıllıca para harcanıyor ya da para çok akıllıca yönetiliyor. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Buna yatırırsam daha güzel getirir gibi. Ama bir ustalık var. Çünkü Kılıç Kralı küçük bir mertebe değil. En üst mertebe kılıç serisi içerisinde. Haliyle zekanızı gerçekten böyle çok stratejik bir şekilde kullanıp belki parayı böyle katlayabileceğiniz güzel şekillerde idare edebilir misiniz gibi anlıyorum. Ve seyahat için dediğim gibi dünya kartı güzel bir işaret. Özellikle hani ya tatile gidemiyorum ya da seyahate çıkamıyorum ya da belki taşınmak istiyorsanız bunun için de geçerli bu arada bu kart. Çünkü o niyetle hani taşınma ya da seyahat gibi biraz çekmiştim. Taşınma, seyahat, ne bileyim işte başka bir yere gitmek, yurt dışına gitmek bu gibi konuları da görebiliriz sizin için. İkinci deste. Umarım açılımdan keyif almışsınızdır. Şimdiden doğum gününüzü kutluyorum hepinizin. Gelecek ve geçmiş olan bütün doğum günlerinize. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Diğer videolarda görüşüyoruz. Hoşçakalın. Merhabalar. Üçüncü destemizi seçen arkadaşlarım. Şimdi bu kısım öncelikle yeni yaşınızla birlikte eski yaşınızdan neyi geride bırakıyorsunuz? Bu sorunuz. Kılıç ikilisi. Aslan kartı diyecektim. Güç. Ermiş. Yeni yaşınızın teması nedir? Yaratım ya da tasarı gibi de düşünebilirsiniz. Hani creation yaratmak ama yaratım, üretim, tasarı gibi düşünebilirsiniz. Kartın numarası 39. Belki 39 yaşında olanlar vardır aramızda. Ve şey çok güzel Joker. Gerçekten başlangıçlar dönemi demek ki. Yeni yaşınız size ne öğretiyor? Ders alacağınız ders nedir? Yine çok güzel geldi ya. Çok beğendim. Doğru siz de 2 tane almıştık. Şimdi ne yaparsanız artık yeni yaşınızda kendinizin en iyi versiyonu olursunuz diye sormuştum. Kılıç kraliçemiz var. Evet ama burada 2 kart aldık bu destede. O yüzden ikisini de değerlendireceğiz. Bir de burada minik başka konularla ilgili kartlarımız var. Onu sona bırakıyorum. Çok karıştırmayalım ortalığı şimdiden. Şimdi öncelikle yeni yaşınızla birlikte eski yaşınızdan neyi geride bırakıyorsunuz dediğimizde sanki bir aydınlanma yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet hani ermiş zaten aydınlanma ama kastettiğim aslında o değil. Bu karttan dolayı bir aydınlanma. Kartımızın numarası 8. Zaten güç kartının numarası da 8. Gördüğünüz üzere. Kanatlar. Uçmak için hiçbir zaman o kanatlara ihtiyacın yoktu diyor. Kızımız uçuyor. Ve görüyoruz ki bu kanatları kulede bırakmış. Hezarfen Ahmet Çelebi geldi aklıma.
Kuleden uçmak için hiçbir zaman aslında bu kanatlara ihtiyacı yokmuş. Ama kız bu kanatlara ihtiyacı olduğunu zannediyormuş. Bu ne demek? Neyi öğreniyorsunuz? Yani neyi aslında geride bırakıyorsunuz? İhtiyaç duyduğunuzu zannettiğiniz bir şeyi, birini, bir durumu, belki bir düşünceyi aslında ihtiyacınız olmadığını anlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya bir dakika, ben zaten kendi başıma yapabiliyormuşum. Kendi başıma zaten yapabilirmişim. Ben niye buradaki kanatlarla boşuna vakit kaybettim? Bu bazen bir düşüncedir. Kılıç ikilisinde gördüğümüz gibi. Burada ne demiş? Yol ayrımları ve kararsız olmak durumundan bahsetmiş. İki kılıcımız var. Tıpkı kanatlar gibi, iki kanat gibi. Belki uzun süredir artık karar veremediğiniz bir konuda karara varıyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi zihninizi belki çok oyalıyordu bir konu. Ve o şeyi başarmak için ya da o şeye sahip olmak için ya da kendinizle ilgili bir duruma sahip olduğunuzu düşünmeniz için belki de zannediyordunuz ki ya benim bu şeye kesinlikle ihtiyacım var. Ya falanca kariyere girmek istiyorum. Şu eğitime kesinlikle ihtiyacım var. Şu üniversiteye kesinlikle girmem lazım. Şu kafamdaki işi yapacağım ama şu paraya, şu sermayeye mutlaka ihtiyacım var. Ya ben mutlu olacağım ama işte falanca kişiye kesinlikle ihtiyacım var. O falanca kişi hayatımda olmadan yok ben mutlu olamam. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Temel konumuz ne burada? O ihtiyaç duyduğunuzu zannettiğiniz şeye aslında hiç de ihtiyacınızın olmaması. Ermiş kartında çünkü ne anlıyoruz? Yalnızız. Bu yalnız kalacaksınız anlamına gelmiyor. Şunu anlıyorsunuz ya bir dakika ben kendi kendime yetebiliyormuşum zaten. Çünkü güç kartı nedir? Burada ne demiş özellikle? Self kontrol yani öz kontrol, kendi kendimizi kontrol edebilmemiz ve cesaret. Cesarete sahip oluyoruz. Cesarete sahip olduğumuz için kuleden kanatlarımız olmadan uçabiliyoruz. Belki bize bir şeyin bir yapılış biçimi olduğu söylendi ki çok söylenir insanlara böyle şeyler. Dendi ki hayır o şeyi hiç başka türlü yapamazsın. Mutlaka böyle yapman gerekiyor. Ama biz diyoruz ki bir dakika tamam sen bunu diyorsun. İyi hoş ama ben öyle düşünmüyorum. Belki bu şey olmadan da yapabilirim diyoruz belki de. Fakat belki de toplum, çevre, insanlar, ailemiz falanca diyor ki ya hayır bu şey olmadan bunu yapamazsın. Hani bu şey gibi düşünün. Gençlerin üstündeki hani düğünsüz evlenemezsiniz baskısı gibi düşünebilirsiniz. Düğünsüz niye evlenemez? Nikah kıyıyorsun bitiyor. Ben yapmadım çok da memnunum şahsen. Neyse. Sanki hani şunu şunsuz yapamazsın denilen bir şey ya da sizin yok ya ben şu olmadan asla yapamam dediğiniz bir şeyi gayet o şey olmadan yapıyorsunuz. Ne diyor ermişimiz burada? Biraz böyle hani kendimizle geçirdiğimiz o anlamlı yalnızlık, inziva ve içe dönüş, içimize bakmak. Anlıyoruz ki dışarıda değilmiş aradığımız cevap. Belki şimdiye kadar siz o cevabı dışarıda aradınız. Dediniz ki yok ya dışarıda. O cevap olmadan olmayacak. Fakat artık yeni yaşınızla birlikte o dışarıda aradığınız şeyi bırakıyorsunuz. 8-9. 8-9 olarak gelmiş. Belki önemlidir. Ve diyorsunuz ki hayır bunun yapmanın kendimce bir yolu var. Çünkü ermiş yalnız ve yolunu kendi ışığıyla, kendi kandiliyle aydınlatacak. Haliyle kendi yolunuzu aydınlatacak olan yine günün sonunda sizsiniz ve siz bence bunu anlıyorsunuz. Peki yeni yaşınızın teması ne? Gelelim güzel konuya. Tasarımlar, yaratımlar, üretimler artık adına ne demek isterseniz kelimemiz creation. Önümüzde zaten böyle bir sürü şey görüyoruz. Böyle mühendislerin, mimarların çizdikleri böyle projelere benziyor. Ve kunduz ayı demiş. Burada ayın biçimleri var bu kartta. Hepsi bir ayın biçimiyle geliyor. Kunduz yeni ay olarak gelmiş. Şimdi kunduz önemli. Çünkü kunduzları neyle biliyoruz? Baraj inşa ediyorlar. İçgüdüsel olarak bir baraj inşa etme eğilimleri var. Ve her zaman hayatımızda temel kurmakla ilgili. Demek ki yeni yaşınız temel kuracağınız bir süreç. Yanında da Joker'i görüyoruz. Carefree biraz böyle hani umarsız bir enerji. Yani umursamıyoruz çok etrafımızda olup bitene. Daha kaygısız bir enerji. Evet, kaygısız daha doğru bir kelime. Kaygısız bir enerji ve ne demiş? Yeni başlangıçlar. 0 zaten kartımızın numarası. Haliyle yeni yaşınızın teması yeni başlangıçlar. Risk almak,
inanç sıçrayışı yapmak. Hani bir konuyla ilgili ya evet hani ben o şeye ihtiyacım var zannediyordum ama bir dakika benim aslında ona ihtiyacım yokmuş. Tamam, ben bunu kendim de yapabilirim arkadaş deyip o yola çıkmak. Ve bu süreçte çok fazla şey tasarlayacaksınız. Çok fazla şey düşüneceksiniz. Zihniniz hep böyle berrak, açık bir ışıktan küre gibi adeta. Bunu anlıyoruz ve çok fazla farkındalık yaşayabilirsiniz. Çok fazla aydınlanma da yaşayabilirsiniz. Bunu da anlıyorum keza. Öte yandan ama güzel bir yeni başlangıç teması var. Çok tatlı. Ve belki yanınızda hani en azından böyle güvendiğiniz bir sadık insan olabilir mi? Olabilir. Burada da görüyoruz hani sadık bir dost, sadık bir eş, sevgili, anne, baba, sadık herhangi bir insan. Belki bu insanın da varlığını görebiliriz yanınızda. Bunu söylediğimizde hani yeni üretimler, yeni tasarımlar dediğimizde her konu girer açıkçası arkadaşlar. Yeni iş, yeni proje, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir yerde yaşamak, belki yaşayacağınız evi çizmek, yeni bir ilişkiye başlamak ya da bir ilişki varsa onu evlilik aşamasına taşımak. Ya hepsi gelebilir aklınıza. Kendi işinizi kurmak, işinizle ilgili yeni bir plan hazırlamak, bir müfredat hazırlamak. Hepsini düşünebilirsiniz. Ve devamında yeni yaşınızla birlikte alacağımız hani o ders konusunu da şunu görüyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Yine yaratım teması, yaratım, üretim artık ne derseniz ve iş, çalışma ve ne diyor yanındaki kartımız? Çok seviyorum bu kartı. Elektrikli yılan balığı ruhu. Düşüncelerinizi hayata geçirin. Şimdi değnek ası çoğunlukla böyle bir ilham gibidir. Bir fikir, bir buluş kafamızın içinde. Ama henüz hayata geçirmedik. Sadece o fikir aşaması. Tamam mı? Çok fazla fikir, çok fazla üretim, çok fazla hayal kafanıza gelebilir bu süreçte. Aa şunu şöyle yapsam çok güzel olur. Aa bunu kesinlikle nota diyeyim dediğiniz şeyler. Aa bu işi böyle çözebilirim. Şunun cevabı şu olabilir. Aa şu var ya harika bir fikir olur. Ya şöyle bir şey yapıp satarsam çok tutar, çok iyi para kazanırım. Vesaire vesaire vesaire. Anladınız ne demek istediğimi? O zihninize gelen fikirler var ya bu senenin öğreneceğiniz aslında dersleri, teması hepsi çok benzerlik gösteriyor bu yüzden. Şimdi aslında kartın mesajı net ama yine de okuyacağım. Bütün destelerde okudum çünkü. Yani fikir bazında kalmasın. Göreviniz bu sene. Fikirler geliyor, siz de hayata geçireceksiniz. Çünkü bu düşünce aşaması, değnek ası dediğimiz. Ama ne diyor elektrik yılan balığı ruhu? Düşünceni hayata geçir. Çünkü hayata geçirmediğimiz düşüncenin de çok bir önemi yok, açık konuşmak gerekirse. Adeta hiç yoktan ortaya çıkan elektrikli yılan balığı sizi sarsarak kafanızda incelemeniz gereken büyük bir fikir uyandırıyor. Aynı işte değnek ası gibi. Ve buradaki creation kartımız gibi. Bu dönemde aydınlanmalar ve işte bu yani evreka aslında dediğiniz anlar bahsediliyor size. Kutlayın bunu. Hayatınız büyük bir dönüşüm potansiyeline sahip. İçinizde yükselen ilham sizi adeta elektriklendirmişçesine o kadar heyecanlandırıyor ki bu fikrinizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyorsunuz. Şu anda aldığınız vahiylerin yani ilhamların amacı sizi yeni bir yola yöneltmek. Onun için harekete geçmekten korkmayın, araştırın, inceleyin, değişimlerden korkmayın. Zaten değişimler, başlangıçlar, araştırma hepsini görüyoruz burada. Çünkü kutsal ruh size umut ettiğiniz aşkı, başarıyı, bolluğu vermek istiyor. Şimdi heyecan verici bir aydınlanma, ilham veren fikirler ve yenilikler zamanı. Bu harikulade bir işaret sizin için demiş. Koruyucu mesajı kart ters gelseydi okuyacaktık. O yüzden okumuyorum arkadaşlar bilmeyenler için. Meselemiz bu. Çok güzel. Kartın numarası 24. Belki yine 24 yaşında olanlar, 24 yaşına girecek olanlar da olabilir aramızda. Peki hatta ona geçmeden şeyi açalım mı? Şu kenara ayırdıklarım içerisinde çünkü bu konuyla çok ilgili olabilecek kartlar var. Bunlar ne biliyor musunuz? Bize iyi gelebilecek hobi, ilgi alanı, yapmamız gereken bir faaliyet olabilir. Biri ya da hepsi yani üçü gibi düşünebilirsiniz. Yeni yaşınızda önemli olacak demek. İlki Streamline. Bu şöyle bir şey. Telefonunuzun ayarlar kısmı gibi düşünün. Ayarlıyorsunuz ya böyle düzenliyorsunuz. Hayatınızı düzenlemek, çeki düzen vermek yani hayatınızın ayarlar tuşuna dokunuyorsunuz gibi düşünün. Çiçekleri kokla demiş. Belki çiçek koklamak,
doğaya karışmak, çiçeklerin, bitkilerin, ağaçların arasında zaman geçirmek ya da koku duyunuzu uyandırmak için iyi bir süreç olabilir. Koku duyusu kök çakrayla ilgili, haliyle topraklanmak ya da kök çakranıza çalışmak için de iyi bir süreç olabilir, aklınızda olsun. Ve son kartımız serbest bırakmak. Bırakmak ya da sadece aslında bırakmak. Bir şeyi bırakmak. Ki biz gördük neyi bıraktığımızı, değil mi? O kanatları bırakıyoruz. Çünkü o kanatlara ihtiyacımız var zannettik ama aslında hiç de ihtiyacımız yoktu. Peki kendinizin en iyi versiyonu nasıl olursunuz dediğimizde Kılıç Kraliçesi karşılıyor bize. Çok güzel bir Kılıç Kraliçesi. Çok güzel bir deste bu. Şöyle yapalım. Bağımsız olmak arkadaşlar. Bağımsız olmak. Bağımsız, bilinçli. Kafaya koyduğumuz konularda hırslı, tutkulu, hani elimizden geleni yapıyor olmak önemli olacak. Daha zeki, daha analitik düşünebilen, daha mantıklı yaklaşabilen bir pozisyona geçmek ki zihninizi zaten çok aktif olarak kullanacaksınız ve kendi zekanıza bence çok güveneceksiniz. O yüzden nasıl kendinizin en iyi versiyonu olursunuz? Bu şu demek değil. Ay duygularından kurtul demek değil. Hayır. Duygularımız da bize gerekli ama duygularımızı mantığımızla, aklımızla kullanabilirsek bir işe yararlar. Yoksa duygular bizi sadece böyle alır, farklı durumlara getirir. Şimdi gelelim iki kartımıza. Burada normalde her destede tek kart seçtim ama sizde iki kart geldi. Ben de aldım o yüzden. İkisi de güzel kartlar ama özellikle alim kartıyla başlayacağım. Mevcut koşullar içinde gelişin. İşe sarılın. Bakın yine işe sarıl, işi yap. Güvenilir ve sadık olun. Büyüklerinizin bilgeliğine ve içgörülerine açık olun. Alim tanrıçanın en bilge yanına bilge yaşlı kadını temsil eder. Paganizm ve modern Mika'da bilge yaşlı kadın tanrıçanın en vahşi, en psişik, en farkında olan yanıdır. Çünkü hayatta pek çok zorluk yaşamış ve pek çok sorunun üstesinden gelmiştir. Kartta elinde tuttuğu kuzgun karanlık zamanlarla baş etme ve tekrar tekrar yeniden doğma kapasitesini temsil ediyor. Onun için hayatın önünüze çıkarttığı her şeyin üstesinden gelmeniz ve büyüklerinizin deneyimlerinden ders almanız için bilgelikle bu yaşamda kazanılan bilgilerden ziyade ruhunuzda saklanan bilgi anlamında bağ kurmanıza yardım ediyor. Alimin bilgeliği daha genç kuşakta genellikle eksik olan bir şeye dayanır. Bağlılık ve güvenilirlik. Ki Kılıç Kraliçesi çok güvenilir bir insandır çünkü dürüsttür. Aklına geleni söyler. Bu kart çıktığı zaman içinde bulunduğunuz durumda büyümek ve gelişmek için çalışmaya devam etmeye yöneltiliyorsunuz. İşlerinizi ve projelerinizi. Burası. Sadakatle yürütün. Bu dönemde kolayca bunalabilir veya sıkılabilirsiniz ama sebat edin. Yani sabırlı olun. Size hayal kırıklığına uğramanın ve güvenmemenin nasıl bir şey olduğu hatırlatılıyor. Ve sizin olmak için doğduğunuz kişi bu değil. Hayal kırıklığına uğratıldınız çünkü geçmişte. Ve siz belki de dediniz ki yok ya, yani gerek yok. Onun için ne üstünde çalışıyorsanız çalışmaya devam edin. Çünkü bu uzun vadede sizin için son derece fayda olacak. Yani hedeflerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Bırakmanız gerekeni bırakacaksınız zaten ama bir şekilde kendiniz için iyi olduğunu, faydalı olduğunu düşündüğünüz şeyi sürdüreceksiniz. Ama bu sadece ve sadece sizin gücünüzden gelecek, yani bir başkasına bağımlılıktan değil asla. Çünkü ne dedik, ilk kural bağımsızlık. Yeryüzü muhafızı, köklerinizi salın ve topraklanın. Desteklendiğinizi hissedebilmek ve güçlü ve dürüst kararlar alabilmek için yeryüzünün enerjisiyle derin bir bağ kurmaya zaman ayırın. Topraklanmak önemli demiştim zaten size. Yeryüzü muhafızı kendini güçlü ve topraklanmış hissetme şifasını getiren yeryüzü meleklerini temsil eder. Onlar toprağın ve gezegenin koruyucularıdır. Buradaki misyonunuzla ve gezegenin gelişmesine nasıl destek olabileceğinizle bağlantı kurmanıza yardım edebilir. Karttaki yeryüzü muhafızı iki cinsiyete de ait olmayan, kısmen melek, kısmen bedenlenmiş bir güç olan ilahi bir varlıktır. Ucunda bir düş kapanı olan asası düşlerinizi gerçekleştirmenize, düşüncelerinizi hayata geçirin. Düşlerinizi gerçekleştirin. Yardım etme kapasitesine sahip olduğunu gösterir. İçinde bulunduğunuz bu duruma makul bir şekilde yaklaşmanız önemlidir. Makul da nasıl yaklaşırız? Kılıç Kraliçesi'nin o soğukluğuna ulaşabilirsek, duygularımızdan azad olup.
Eğer aceleyle öne atılır ve korkuyla verdiğiniz tepkilere dayanarak karar verirseniz hak ettiğiniz gelişme fırsatını kaçırırsınız. Daha fazla ilerlemeden önce sakinleşip topraklanmaya zaman ayırın. Yani diyor ki dur ve bazen çiçekleri kokla. Buna zaman ayır. Bunlar burada canım ne olacak deme, dur. İlgilen, yavaşla. Maksat yavaşlamak aslında. Derin nefes alın, gevşeyin, merkezinizle bağ kurun. Ondan sonra ne yapacağınızı düşünün. Baş etmek zorunda kalacağınız yabani otlardan ziyade güzel bir şeye dönüşecek tohumlar ekmeniz önemli demiş. Kartları şöyle ayrı ayrı da göstereyim. Burada hem baykuş görüyoruz hem kuzgun görüyoruz. Bilgelik ve içgörü için en önemli semboller. Yine bizi Kılıç Kraliçesi'ne aslında götürüyor. Burada yeşil renk de geldiği için arkadaşlar kalp çakrası da çalışabilirsiniz. Çünkü belli ki bazı şeyleri bağışlamak da önemli ama bağışlamakla affetmeyi karıştırmayın. Yani affetmekte birini bir şeyi affedip hayatımıza tekrar kabul edebiliriz ama bağışladığımızda artık o şeyi azat ederiz ve deriz ki hadi güle güle. Yani onu unutmayın. Şimdi daha bitmedi. Diğer kartlarınızı açacağım. Şurayı da alalım. Burada da böyle hayatınızın her alanına böyle birer tane kart aldık. Tamam mı? Aile, arkadaşlar, romantik ilişkiler, şöyle kariyer, finans, seyahatler. Şimdi korkutmasın gözünüzü. Anlatacağım. Bir saniye. Şimdi öncelikle aileden yana ya dersler aldığınız ya da bir şekilde şansınızın döndüğü bir süreç görebiliriz. Ama şansın dönmesi yine de beraberinde bir sorumluluk getirir. Yine de bir şekilde almanız gereken orada bazı dersler olur ister istemez. Fakat genel anlamda olumlu bir değişikliğe yorabiliriz kader çarkını. O yüzden aileyle ilgili özellikle de böyle bir süredir çözümlenmesini istediğiniz ama çözümlenemeyen şeyler varsa bunların artık böyle akışa geçip çözümlenmesi için iyi bir süreç olabilir yeni yaşınız. Arkadaş ilişkilerinde daha gerçekten hani güvenebileceğiniz, her koşulda yanınızda olan, ideal diyebileceğiniz belki arkadaşlarla tanışmak ya da mevcut arkadaşlarınızla gerçekten çok güzel günler geçirmek, arkadaşlık ilişkilerinizin şifalanması, eğer sosyal bir insan değilseniz hani birazcık daha gönlünüze uygun insanlar bulmak için iyi bir süreç olabilir. Güzel, arkadaşlık süreciniz güzel. Şimdi romantik ilişkilere geldiğimizde bir şeyden vazgeçiyorsunuz, yeni bir sürece geçiyorsunuz. Tamam mı? Çünkü evet 3 kupamız devrilmiş, kupa beşlisi. Bir şeyi gerçekten böyle bir hüzünle karşılıyoruz ama 2 kupa hala ayakta. Kupa ikilisi neye götürüyor bizi 2 kupa dediğimizde? Daha gönlümüze uygun aslında ilişkiler bulabilmek. O yüzden evet belki bir şekilde birinden bir yerden vazgeçmenin üzüntüsü olabilir. Ama daha demek ki gönlünüze uygun ilişkiler burada bulacaksınız. Bunu anlayabiliriz. Öte yandan eğer ki burada halihazırda bir ilişkiniz varsa birazcık daha karamsar olabilirsiniz. Bakın buna dikkat edin. Karamsarlığa odaklanmayın. Dökülen kupalara odaklanmayın. Hayatta her zaman inişler ve çıkışlar birlikte. Her zaman da çıkış olacak diye bir şey yok. Bazen inişlerle muhatap olmak zorunda kalabiliriz. Mühim olan kurtarılabilecek olan 2 kupanın hala orada olduğunun farkında olmak. Kariyer konusunda böyle bir şey çok istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bunu bir kayıp olarak görebilirsiniz. Belki bir esef olarak görebilirsiniz. Hatta bununla bağlantılı olarak finans hayatınızda da biraz hani sıkıntı yaşanabilir. Ama bu sanki birazcık daha doğum sancısıymış gibi görünüyor. Çünkü ne gördük? Siz zaten yeni yaşla birlikte bir süreci bitiriyorsunuz ve yeni oluşturacağınız süreci görüyorsunuz. Şunu görmedik. Bu süreçte çok zenginleşiyorsun. Çok birden başarıya koşuyorsun gibi görmedik. Dedi ki yeni bir şey oluşturacaksın. O yüzden hani kariyerde ve finansta belki çok dediğim gibi aradığınızı bulamayabilirsiniz. Ama insanın böyle en nasıl desem o inişte olduğu zamanlar en parlak, en yaratıcı çözümlerle, fikirlerle geldiği zamanlardır. Hani bazı ismini vermeyeyim hani ünlü markaların kuruluşlarını düşünün. Onları kuranlar ya bir okulu terk etmiş ya bir başarısızlıkla itham edilmiş ya o
mesela kendi ürettiği ürünün başka hallerinden memnun kalmamış. Demiş ki ya yok bunlar beni tatmin etmiyor. Ben yeni bir şey üreteyim demiş. Sonra markalaşmış ya, var böyle markalar hani. Sanki burada böyle bir şey var. Hani bir şey istediğiniz gibi gitmiyor. Kariyerde de finansı da, çünkü bir sıkıntılı bir durum var. Ve siz diyorsunuz ki bu gidişat nereye kadar? Artık ben bir şey oluşturmalıyım. Hali oluşum süreci henüz daha birinci basamaktır. Hemen 10. basamak değildir. Hemen her şeyin olduğu, zenginleştiğiniz süreç değildir. Bu biraz dediğim gibi hani kariyer ve finans can sıkıcı olabilir ama siz oraya yaratıcı çözümlerle geliyorsunuz. Ve seyahat konusunda böyle güzel bir iki fırsat çıkabilir önünüze. Çünkü güzel bir kupa ası görüyoruz. Belki böyle bir romantizm de içerebilir. Sevdiğiniz insanlarla geçirebilirsiniz belki bu seyahatleri. Ya da çok görmeyi istediğiniz bir yere gitme şansınız olabilir. Bunu ben biraz taşınma olarak da aldım. O yüzden taşınmayı düşünen, ev arayan varsa aranızda, onlar için de iyi bir işaret olabilir açıkçası. Ama şuna işaret eder. Burası sadece hani maddi ihtiyaçlarınızı karşılamaz. Kupa asıyla geldiği için duygu dünyanıza, manevi ihtiyaçlarınıza, manevi olarak orayı sevmenize, orayı kabul etmenize de bir işaret olarak alabiliriz. Ama dediğim gibi genel olarak güzel, böyle keyifli bir iki seyahat durumu yaşanabilir. Çok böyle seyahatten seyahate koşmazsınız ama bir iki güzel seyahat fırsatınız olabilir kupasıyla birlikte. Evet, 3. deste. Sizin açılımınız da bu şekildeydi. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun ama gönlünüzce olandan çok daha güzel olsun hayal ettiğinizde. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve inşallah diğer videolarda da görüşüyoruz. Hoşça kalın.